Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkidelerinize hava değişimi ile nasıl çiçek dalı vermesine yardımcı olabiliriz? Tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Özellikle orkideleriniz 1 yıldır, 2 yıldır eğer çiçek açmıyorsa mutlaka bu anlatacaklarımı can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Orkideler serin ortamda kalıp hava değişimi yaşayınca hızlı bir şekilde dal verip çiçeklenme sürecine girerler. Özellikle orkideler ilkbahar ve sonbahar aylarında çiçek dalı çıkarırlar. Çünkü mevsim değişikliğini yaşayan orkideler çiçek dalını çıkarırlar. Sonbaharın gelişi ve havaların soğuması ile gece ve gündüz arası sıcaklık farkının oluşmasıyla sağlıklı orkidelerde yeni dallar görünmeye başlar. Fakat bu bütün orkideler için geçerli olmayabilir. Eğer orkideleriniz çiçek dalı vermiyorsa ilk yapmanız gereken orkidelerinizin oda sıcaklığını kontrol etmek. Orkideleriniz eğer hep aynı sıcaklıkta, yani ideal olan oda sıcaklığı 24 ile 30 derece arasındaysa orkideler maalesef böyle sabit sıcaklıklarda çiçek dalı vermezler. Orkidenin çiçek dalı verebilmesi için mutlaka mevsim değişikliğini hissetmesi gerekiyor. Bazı orkideler mevsim değişikliğiyle beraber hemen çiçek dalı verirken bazı orkideler ise ortam sıcaklığının sürekli sabit olması sebebiyle çiçek dalı vermezler. Orkideler sürekli sabit sıcaklık ve aynı zamanda yetersiz ışık alıyorlarsa siz orkidenize hangi gübreyi verirseniz verin yine çiçek dalı çıkarmayacaktır. Vereceğiniz doğal bitki besinleri ya da hazır gübreler sadece orkidenizin yaprak ve bol kök çıkarmasını sağlayacaktır. Eğer sizlerin de orkideleriniz sağlıklı ise ve bol bol yaprak ve kök çıkarıyor fakat çiçek dalı çıkarmıyorsa sizlere tavsiyem mutlaka mevsim değişikliğini hissettirmeniz. Şimdi sizlere uzun süredir çiçek dalı vermeyen birkaç çiçeksiz orkidemde yapmış olduğum hava değişikliği sonuçlarını göstermek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz bakın orkidem sadece 5 gün dışarıda beklettim ve 5 gün dışarıda beklettikten hemen sonra birkaç gün sonra yeni çiçek dalı çıkarmaya başladı ve biraz büyümesini bekledim sizlere daha detaylı gösterebilmek için. Bakın gördüğünüz gibi yeni bir çiçek dalı çıkmaya başladı ve kökleri de gayet sağlıklı. Zaten eğer böyle bir hava değişikliği yapacaksanız dikkat etmeniz gereken en önemli nokta orkidenizin mutlaka sağlıklı olması gerekiyor. Orkidelerinizde herhangi bir hastalık, bu bir onlu bit ya da mantar hastalığı olabilir. Bu benzeri hastalıklar varsa orkidenize hava değişimini kesinlikle yapmayın. Hava değişimi için orkidenin sağlıklı olması, yani sağlıklı kökler ve yapraklar çıkaran bir orkide, gelişim gösteren bir orkide olması gerekiyor ki çünkü hastalıklı bir orkide hava değişiminde daha da kötüye gidebilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Çiçek dalı her zaman yaprak aralarından çıkar. Bazen çiçek dalı ve kök karıştırılabiliyor. Bakın bu iki eski çiçek dalını görüyorsunuz. Bunlar da yine yaprak diplerinden çıkar ve ucu sivri olur, yukarı doğru gider. Kök ise ucu sivri değildir, aşağı doğru gelir genellikle ve bunu ayırt edebilirsiniz bu şekilde. Bakın şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Ucu gördüğünüz gibi sivri. Aslında çok farklı, aynı değil fakat ilk çıkma aşamasında kök ve çiçek dalını karıştırabiliyoruz. Hemen size diğer orkidemi de göstermek istiyorum. İkinci orkidemde yine hava değişimi sonucunda 2 tane çift dallı çiçek dalı çıkarmaya başladı. Bakın hemen şöyle daha da yakından göstermeye çalışıyorum. Bunları aynı anda koydum fakat ikisi farklı zamanda çiçek dalı çıkarmaya başladı. Bakın görüyorsunuz ucu sivri. Hemen sol tarafta bu yeni bir çiçek dalı. Kesinlikle kök değil, kök ile karıştırmayın. Bu da yine bakın sağ tarafta gördüğünüz gibi yine bir çiçek dalı. Bu orkidemde ilkbahardan beridir çiçek dalı çıkarmıyordu. Bol bol yeni kökler ve yaprak çıkardığı halde maalesef çiçek dalı çıkarmıyordu.
Sonbaharın gelişiyle hemen hava değişimi uyguladım ve 5 gün sonunda bakın 2 tane çiçek dalı çıkmış oldum. Burada size daha yakından kök ve çiçek dalını göstermek istiyorum. Bakın kökü görüyorsunuz, ucu şu şekilde, çiçek dalı da bu şekilde çıkmış oluyor. Şimdi sizlere hava değişimini nasıl uygularız? Hava değişimi yapmanın birkaç püf noktası vardır. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çiçeksiz olan orkidelerinizi normal sıcaklığı 24 ve 30 derece olan sağlıklı bir orkidenizi 4 ya da 5 gece ve gece sıcaklığının 13 ve 19 arası sıcaklıkta balkonda bekletebilirsiniz. Bunun için hava durumunu mutlaka takip edin. 13 ve 19 derece olduğu gecelerde hava değişimini mutlaka çiçeksiz orkidelerinize uygulayın. Bu şekilde orkideniz 4 ya da 5 gün fark etmez dışarıda bekleyebilir. Fakat dışarıda beklerken dikkat etmeniz gereken 2 tane önemli püf nokta var. Birincisi, kesinlikle rüzgarlı bir gün ya da gece olmaması gerekiyor. İkincisi ise kesinlikle direkt güneş ışığını almaması gerekiyor. Eğer direkt güneş alırsa bu orkidenize faydalı olmaz. O yüzden orkidenizi rüzgarsız ve özellikle gündüz güneşte kalmayacak şekilde kuytu bir yerde bekletebilirsiniz. Eğer orkidenizi konumlandırdığınız yer kuytu bir yer ve gece rüzgar, gündüz de güneş almıyorsa orkideniz gece ve gündüz aynı yerde kalabilir. Fakat eğer gündüzleri çok güneş alan bir yerde ise geceleri dışarıda bekletin, gündüzleri ise orkidenizi içeri alabilirsiniz. Tekrar gece dışarı koyabilirsiniz. Bu şekilde 4 ya da 5 gece hava değişimini uygulayabilirsiniz. 5 gün sonunda orkidelerinizi içeri alırken sizlere tavsiyem yapraklarını mutlaka limonlu su ile silin. Çünkü dışarıdan herhangi bir böcek gelmiş olma ihtimali olabilir. Bunu garantilemek için yapraklarını mutlaka limonlu su ile silin ve daha sonra bol aydınlık olan bir pencere kenarına mutlaka koymanız gerekiyor. Ve orkidenin dal vermesi 1 ile 2 hafta arasında değişebilir. Mesela benim bir orkidem hemen 2-3 gün sonra dal verirken bir tanesi 1 hafta sonra verdi. Eğer bu uygulama sonunda 2 hafta geçtikten sonra orkideniz halen çiçek dalı vermiyorsa tekrar bu işlemi yapabilirsiniz. Yani bir 5 gün daha da 2 hafta sonunda 5 gün daha da orkidenize yine hava değişimi uygulayabilirsiniz. Eğer orkideniz sağlıklıysa bu işlem sonunda mutlaka çiçek dalı verecektir. Tabii bu aşamada bol ışık alması ve sıvı bitki besinleri vermeniz de önemli. Bunları da ihmal etmeyin. Eğer orkidelerinizi hava değişimi uygulayamayacak bir yerde yaşıyorsanız, geceleri çok soğuk ve ayaz ise sadece gündüzleri de hava değişimi yapabilirsiniz. Çünkü her şehir ve ülkenin hava durumu değişmekte. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. Çok soğuk olan, yani çok soğuk derken 10 derecenin altındaki soğuklarda hiçbir zaman orkideyi bekletmeyin. Çünkü zarar verir. 10 derece sınırdır. Orkidenizi soğuk olan bir odanızda 3 ya da 5 gün yine bekletebilirsiniz. Ya da orkidenizi hava değişimini uygulamak için pencereyi de yukarıdan açık bırakarak da ev içerisindeyken bunu da deneyebilirsiniz. Evet, sizlere faydalı olması adına bütün detayları anlattım. Umarım bu videom sizler için faydalı olur. Videomu beğendiyseniz eğer lütfen beğeniler yaparak bana destek olun. Ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yeni bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilir ve sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.